Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzun konusu aşk olacak. Ben YouTube kanalımda, Instagram hesabımda hep şifa ile ilgili, motivasyonla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Ama en çok soruyu her zaman aşktan yana alıyorum. Mesaj atıyorsunuz, işte diyorsunuz ki Sibel sen ruh eşini nasıl buldun? Çekim yasasını nasıl kullandın? Hangi tekniklerden faydalandın? Şimdi bu konuda ayrıntılı bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Niyetim hap bilgi vermek değil. Yani şu şekilde yapmak istemiyorum işte. Aşkı bulmanın 4 yolu, çekim yasasını şu şekilde kullanırsanız, şunları yaparsanız hemen aşk hayatınıza gelecek. Bu bana çok sağlıklı, çok da gerçekçi gelmiyor açıkçası. O yüzden niyetim videonun çok izlenmesi değil ki izlenirse, çok kişiye ulaşırsa tabii ki çok mutlu olurum. Daha çok katkı sunmak beni çok mutlu eder. Ama benim gerçekten de asıl niyetim bir katkı sunabilmek, bir gerçekçi bir faydamın dokunabilmesi bu videoyu izleyenlere. Evet, şimdi çekim yasasını kullanmaya başlamadan önce hap bilgi vermek istemiyorum dedim ya. Çünkü bahsetmek istediğim çok daha önemli bir nokta var. Çekim yasası tekniklerini tabii ki aşk için kullanmaya başlayacağız. Çok fayda göreceğiz. Ben çekim yasasını hayatımın birçok alanında kullandım. Daha önce de anlatmıştım videolarımda. Sağlık için kullandım. Ondan sonra Tayland'a yerleşme hayalim vardı. Orada da çekim yasasını kullandım ve şu an Tayland'dayım. 2,5 seneyi doldurdum. Bunların hepsi bir zamanlar hayaldi. Şu an gerçek oldu. Ve en sonunda da neden aşk için kullanmayayım dedim. Aşk için de kullandım. Ve şu an gerçekten de ruh eşim diyebileceğim insanla çok mutluyum, çok huzurluyum. Bu çekim yasası, aşktan şu an bahsedeceğiz. Aşk için bu çekim yasasını kullanmaya başlamadan önce bir yürümemiz gereken bir yol var arkadaşlar. Ben şimdi o yoldan biraz anlatmak istiyorum. Daha gerçekçi olması için, daha fayda sağlaması için. Eğer siz bu yolu atlayıp direkt çekim yasası tekniklerini kullanmaya başlarsanız belki gene bir fayda görebilirsiniz. Ama çok sağlıklı bir sonuç alamayabilirsiniz. Ve önceki ilişkilerde yaşadığınız sorunlar her neyse bu sefer A kişisiyle değil B kişisiyle aynı sorunları kısır döngü gibi tekrar yaşama ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden çekim yasasını kullanmaya başlamadan önce gelin şu yürümemiz gereken yoldan, o hayatın o gerçeklerinden biraz bahsedelim. Bu yol kendimizi şifalandırma yolu arkadaşlar. Nereden başlayacağız? Şimdi bence her şeyden ama her şeyden önce şunu söyleyeyim. İlk yapmamız gereken şey eski ilişkiyle olan bağımızı kesmek. Kesinlikle bu çok ama çok önemli. Belki şimdi diyeceksiniz ki Sibel benim ilişkim zaten bitti. Hani şu an hayatımda kimse yok yani zaten görüştüğüm kimse yok. O ilişki de bitti. Tamam eğer gerçekten bittiyse hem kalbinizde hem zihninizde muhteşem bir şey. Ama ki eğer sürekli hala zihninizde o eski ilişkiyi düşünüp duruyorsanız yani tekrar başlama amacıyla değil de böyle bir iç ses gibi yani sürekli aklınıza bu negatif anılar geliyorsa, sizi üzen bazı sahneler hala gözünüzde ısıtıp canlandırıyorsanız, içinizde hala o kişiye karşı bir nefret duygusu varsa, bir söyleyemediğiniz sözlerden belki kaynaklı bir ağırlık hissediyorsanız içinizde ve o yüzden de hala unutamıyorsanız ve daha da kötüsü arkadaşlar kurban psikolojisine söyleyemiyorum. Kurban psikolojisine girip de şu şekilde bir iç konuşma yapıyorsanız kendinizle, ya işte ben çok kötü şeyler yaşadım. Bana bunu nasıl yapar? Ben bunları hiç hak etmedim ki. Ben daha iyisini hak ediyordum. Keşke şöyle söyleseydim ona. Keşke bunu da söyleseydim. Keşke ben de şöyle yapsaydım. Hep böyle bir hayali konuşmalar. Hep böyle bir karşı tarafı suçlayan konuşmalar. Arkadaşlar bir ilişki iki kişi yaşanıyor. Belki %50 siz bazı şeyleri doğru yapmadınız. Belki %50 diğer taraf. Ama her zaman karşılıklı yaşanan bir şey olduğu için ilişki dediğimiz şey. O yüzden yani iki tarafta sorumlu o ilişkinin yürümesinde ya da yürümemesinde. Böyle düşünmek gerek bence. Peki nasıl bağ keseceğiz? Şimdi bağ kesme ile ilgili YouTube'da eğer aratırsanız bir sürü video, bir sürü teknik bulabilirsiniz. Ama bunları da çok abartmaya gerek yok. İşte bağ kesme, ritüeli şöyle böyle hiç kafanızda fazla büyütmeyin. Sadece bir 5 dakikanızı ayırıp gerçekten içten bir şekilde samimiyetle niyet ederek o bağı kesebilirsiniz arkadaşlar. Yani nasıl? Şu şekilde. Şimdi sadece bir örnek söylüyorum. Böyle sakin bir yerde oturun. Gözlerinizi kapatın. Belki bir dua, belki bir meditasyonla başlayın. Daha sonra niyetinizi net bir şekilde dile getirin. Mesela şöyle bir şey olabilir. Allah'ım, işte o kişinin adını söyleyin. Nokta nokta kişiyle olan her türlü gönül bağımı, ten bağımı, zihin bağımı, her türlü o enerjetik bağımı kesmeye niyet ediyorum. Deyin,
O kişiyi karşınızda canlandırın. Sanki şu an karşınızda oturuyor. Ve daha sonra bir makas alın elinize. İşte altın renkli makas olur, gümüş renkli olur. Hiç ayrıntılara takılmayın. Sadece makası gözünüzde somut bir şekilde canlandırın. Ve o makasla o aranızdaki o enerjetik bağı, bu renkli bir bağ olarak düşünebilirsiniz. Mesela mor renk, mesela mavi renk bir bağ. Sadece gözünüzde canlandırmanız için söylüyorum. Ve daha sonra o makasla o bağı kestiğinizi ve o kişiyi sevgiyle ışığa doğru uğurladığınızı düşünün. O kişi sadece bir öğretmendi. Birazdan bu konuya da biraz değineceğim arkadaşlar. Hepsi bu arkadaşlar. Bu kadar basit. Önemli olan gerçekten kalpten niyet etmeniz ve o bağı gerçekten kesmeniz. Evet, şimdi geçmişle olan, o geçmiş ilişkiyle olan bağımızı kestik. Bu çok önemliydi. Şimdi yeni bir sayfa açabiliriz. Peki şimdi ne yapacağız? Videonun başında da o anlattığım, hani yürümemiz gereken bir yol var demiştim ya. O yol kendimizi şifalandırma yolu. Peki kendimizi şifalandırmak için ne yapabiliriz? Öncelikle bir kabulle başlayabiliriz. Şu gerçeği, şu acı gerçeği kabul etmemiz gerekiyor öncelikle. Belki ilk başta kabul etmesi biraz zor gelebilir. Çok direnebilirsiniz belki buna. Ben de zamanında hiç kabul etmek istememiştim. İşte diyebilirsiniz ki, ya Sibel, ben hayatıma bu kadar zarar verecek, beni bu kadar aşağı çekecek, bana bu kadar değersiz hissettirecek bir insanı hayatıma nasıl yani bilerek çekmiş olabilirim? Buna gerçekten ben mi karar verdim? Ben mi istedim o insanı hayatıma almak? Evet, bunu kabul edeceğiz arkadaşlar. Biz istedik. Belki bilinçli olarak tabii ki değil. Hiç kimse istemez ki mutlu olmadığı bir ilişkiyi hayatına alsın. Hiç kimse istemez bunu. Ama bilinç altında tam da ihtiyacımız olan insanı hayatımıza alıyoruz arkadaşlar. Peki bu nasıl oluyor? Aslında o kadar basit ki. Ben de tabii ki bunu ilk zamanlar anlayamıyordum. Karşı tarafı suçluyordum, kendimi çok suçluyordum, hayatı suçluyordum. O kurban psikolojisine yani girip çıkıyordum ben de. Ama artık şu an geldiğim noktada mükemmel bir nokta tabii ki değil. Sadece edindiğim deneyimlerden artık o süzdüğüm özette yani gördüğüm şey, evet ben tam da ihtiyacım olan insanları almışım hayatıma. Çünkü ben şuna inanıyorum arkadaşlar, hani bu kendini iyileştirmekten bahsettim ya. O yüce Allah, o yüce yaratıcı, o yüce kaynak aslında bizim kendimizi şifalandırmamızı istiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bir ayna düşünün. Eğer bir aynanız yoksa saçınız, başınız çok da düzgün değilmiş göremezsiniz. Yani el yordamıyla biraz böyle düzeltmeye çalışırsınız. Ya da yüzünüzde bir pislik vardır, bir şey vardır. Ayna olmadan bunu göremezsiniz. Ama bir aynayı alıp baktığınızda, aa saçım ne olmuş böyle ya falan, hemen böyle bir çeki düzen verirsiniz. Aa şurada bir çapak varmış falan, hemen böyle bir düzeltirsiniz. O ayna size sizi gösterir. Kesinlikle ilişkilerde yani bundan farksız arkadaşlar. Hayatınıza gelen her bir insan bir ayna tutuyor size. Eğer sizi rahatsız ediyorsa bir şey, bir canınızı acıtan bir şey varsa, yani en basiti kendinizi değersiz hissediyorsanız, o kişi değil yani onun suçlusu. Zaten sizin içinizde bir değersizlik hissi var. O kişinin tek yaptığı şey bunu kaşımak, bunu tetiklemek ve bunu asla kötü bir niyetle yapmıyor, ya da ben böyle inanıyorum arkadaşlar. Benim deneyimim bu şekilde. Hayatımıza gelen kişiler özellikle böyle bizi üzmek için, bizi böyle kanatmak için bunu yapmıyorlar. Tamamen aslında şifalanmamız için bize bir ayna tutuyorlar. Bazen çok acı oluyor o ayna, biliyorum. Çok yaralıyor bizi. Ama asıl burada amaç bizim o içimize bakmamız, o yaralarımıza bakmamız. Birçoğu zaten çocukluktan gelen travmalar, biliyorsunuz. Artık bu konularda hepimiz bir bilgi sahibiyiz. Birçok video var YouTube'da travmalarla ilgili, araştırabilirsiniz. Hayatımıza gelen herkes bize içimizdeki yaraları gösterip onları şifalandırmamız için bizi itekliyorlar. Evet, resmen itekliyorlar arkadaşlar. Bazen çok kanatıyorlar, biliyorum. Eğer bu şekilde düşünürseniz hayatımıza gelen herkes bir öğretmen. Biliyorum böyle demek, özellikle zor bir ilişkinin içerisinde şu an debeleniyorsanız, eğer öyle bir sürecin içindeyseniz çok zor gelebilir bunu kabul etmesi. Ya bu adam mı ya da bu kadın mı şimdi benim öğretmenim? Ben bundan ne öğreneceğim ki? Bitsin istiyorum bu ilişki, ya da bitti, öf çok şükür kurtuldum. Gerçekten öyle değil arkadaşlar. Bitti gitti kurtuldum değil. Ben bu ilişkiden ne öğrendim? Bana ne kattı? Neyi bana göstermeye çalıştı? Neden benim canım bu kadar yandı? Neden içim bu kadar acıdı? Ben neden bu kadar ağladım? Neydi benim burada görmem gereken şey? İşte o yürümemiz gereken yol bu.
Kendinize dönüp bakmak, bazı şeyleri sorgulamak, ben neden hep aynı insanları çekmiş olabilirim? Bu insanların ortak özelliği neydi? Neden bu insanlara ihtiyaç duydum ki hayatıma geldiler? Şimdi burada kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ben şu an 40 yaşındayım arkadaşlar ve ruh eşimi ben 40 yaşında buldum. Dünyanın bir ucunda, Taylandlarda. Şükürler olsun, Yüce Allah'ıma diyorum. Ama işte bu şeye gelene kadar, bu ruh eşini bulma noktasına gelene kadar ben de birçok deneyimler yaşadım. Çok şeyler öğrendim ilişkilerden. Ve şimdiki aklımla geriye dönüp baktığımda o zamanlar tabii hiç farkında bile değildim. Sende ne varsa onu hayatına çekiyorsun. Sen nasıl bir yayın yapıyorsan kendi içinde ve evrene o yayınla, o frekansla birebir eşleşecek olan o kişiyi şıp diye bulup bir şekilde bilinçaltında hayatına çekiyorsun. Ve benim de bugüne kadar hep yaptığım yayın kendi içimde, bu dışarıdan duyulmuyor zannediyorsunuz. Ya benim kendi içsel düşüncelerim, kendi konuşmalarım kim nereden duyacak? Güzel, belki makyajınızı yapıyorsunuz. Büyük bir motivasyonla hayatınıza devam ediyorsunuz. İlişkiler için belki bu teknikleri kullanıyorsunuz. Ama inanın o içsel konuşmalarınız enerji olarak yayın yapmaya devam ediyor. Ve karşı taraf bunu duymuyor olsa da o enerjiyi hissediyor arkadaşlar. O yaptığınız yayının mahiyetini karşı taraf çok güzel algılıyor. Ve tam da o yayına göre, o içinizden yayılan o yayına göre hayatınıza geliyor. Ve benim bugüne kadar yaptığım yayın maalesef şu şekildeydi. Ben evet hayatı çok seven bir insanım. Her zaman öyle oldum. Hep şükür dolu bir insan oldum. Hep pozitif bir insan oldum. Ama gene her şey çocukluğa dayanıyor. Çocukluk travmalarına dayanıyor diyoruz ya. Babacığım Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde olsun tabii ki. Benim için dünyanın en muhteşem babasıydı. Nurlar içinde olsun. Ama ben mesela çok babamın eleştirileriyle büyümüş bir gençlik, ergenlik yaşadım arkadaşlar. Babam çünkü çok mükemmeliyetçiydi. Başarıya çok önem verirdi ve babamın başarıdan anladığı matematiğin çok iyi olmasıydı. Çünkü babam bir bankacıydı ve matematiği çok iyiydi. Ben de tam tersine matematikten nefret ediyordum. Hiçbir şey anlamıyordum. Ne kadar çalışırsam çalışayım. Ve ben sanata daha yatkındım. İşte bir enstrüman çalmaya bayılıyordum. Ya da edebiyatım çok iyiydi. Yazmaya, çizmeye çok vakit harcıyordum. Ve bunlar babamın gözünde bir başarı değildi mesela arkadaşlar. O yüzden beni çok eleştirirdi. Başka insanlarla, başka çocuklarla çok kıyaslardı. Ve ben bu eleştirel iç sesi içimde yaşatmaya devam ettim yıllarca. Belki benzer şeyleri sizler de yaşıyorsunuz. Bu ebeveynlerimiz hayatta artık olmasalar bile, vefat etmiş olsalar bile onların bize olan o tavırlarını, iyi ya da kötü, hep içimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Ne zaman ki farkına varıncaya kadar. O yüzden benim dışarıya karşı ve içime karşı yaptığım yayın hep eleştirel bir yayındı. Çünkü kendimi çok eleştiriyordum. Yaptığım hiçbir şeyi beğenmezdim, yetersiz görürdüm, aşağıda görürdüm. Kendimi sürekli başka insanlarla kıyaslardım. Başka insanların yaptığı işlere bakıp ya ben bunları hiçbir zaman yapamayacağım herhalde, ben yeterli değilim. Ya ben istediğim aşkı hiçbir zaman bulamayacağım herhalde, daha iyisine layık değilim diye düşünürdüm. Ve sürekli böyle eleştirel bir yayın yapardım. Ve ne oluyordu? Bil bakalım ne oldu? Hep karşıma çıkan insanlar benim bu içsel yayınımı çok güzel besleyecek, daha da kuvvetlendirecek. Ta ki ben içimdeki o yaralara bakana kadar hep o insanlar karşıma çıktı. Neydi benim karşıma çıkan insanların ortak özellikleri? Hepsine tabii ki şükranlarımı sunuyorum. Hepsi benim bir öğretmenimdi. Bunun altını milyonlarca kere çiziyorum arkadaşlar. Hepsi çok iyi olsun, huzurlu olsunlar, keyifte olsunlar dilerim. Ama hepsinin ortak noktası, dediğim gibi hiçbir kötü niyetleri yok. Bana içimdeki o yaraları göstermekti. Çünkü ben o yaraları şifalandırmadıktan sonra hiçbir zaman gerçek anlamıyla mutlu olamayacaktım. O yüzden de karşıma benim kendimi eleştirdiğimden 1000 kat daha çok beni eleştiren, benim böyle ışığımı resmen söndüren, modumu sürekli aşağıya çeken, hayatta ilerlememi sürekli böyle baltalayan insanlar çıktı karşıma. Öyle ilişkilerin içerisinde buldum kendimi. Ama bunları ben istedim. Çünkü dediğim gibi benim bazı şeyleri aşmaya, görmeye, yüzleşmeye ihtiyacım vardı. Yani demem o ki, eğer size kendinizi değersiz hissettirecek bir ilişkinin içindeyseniz
ya bu bana kendimi çok değersiz hissettiriyor bu adam ya da bu kadın değil. O değersizlik duygusu maalesef ki zaten kendi içinizde olduğu için o ilişki bitse bile Ahmet değil, Mehmet, Ayşe değil, Fatma yeni bir hayatınıza gelse bile o kişi de bilerek ya da bilmeyerek gene o sizin yaranızı kaşıyacak. Gene kendinizi değersiz hissedeceksiniz. O yüzden e, yaydığımız frekans, o içsel konuşmalarımız, kendi içimizde olan o konuşmalarımız, o radyo frekansı gerçekten çok önemli. Çünkü onunla eşdeğer insanları hayatımıza çekiyoruz. Daha hala farkındayım, çekim yasası tekniklerine gelemedik. Ama inanın en önemli kısmı bu. Çekim yasasını kullanmak çok kolay. Biraz azim, biraz irade, biraz inançla çekim yasasını çok güzel kullanmaya başlayacaksınız zaten. Ama önce şu yolu bir yürüyelim. Sağlam bir şekilde yürüyelim ki ilişkimiz, hayatımıza gelecek kişi gerçekten sağlam bir ilişki olsun. Eğer uzun vadeli bir ilişki istiyorsanız, hele ki ruh eşinizi istiyorsanız şu yolu en güzel şekilde bir yürüyelim arkadaşlar. Bir şifalandıralım kendimizi. Ben bu yaptığım yayınları fark etmeye başladıktan sonra arkadaşlar kendi içime bakmaya ama gerçekten bakmaya başladıktan sonra bu hayatıma aldığım insanları bilerek ve isteyerek kendim davet ettiğimi fark ettikten sonra ve acaba bu insanlar bana ne göstermeye çalışıyordu, ne yapmaya çalışıyorlardı, bana hangi yaralarımı göstermeye çalışıyorlardı diye sorgulamaya başladıktan sonra ben mesela kendi üzerimde çok çalışmaya başladım. Öncelikle hayallerimin peşinden gitmeye karar verdim. Bu benim için çok önemli bir adımdı. Hayallerimin peşinden gitmek bana inanılmaz bir özgüven kazandırdı arkadaşlar. O yüzden içinizde bir uhde kalmasın. Evet, ruh eşimizi tabii ki bulalım. Bunun için tabii ki elimizden geleni yapalım. Ama inanın bana hep bunu derlerdi bazı öğretmenlerim. Ben pek inanmak istemezdim buna. Ama derlerdi ki önce hayallerinin peşinden git Sibel. Önce hayatta yapmak istediğin şeyleri yap. Önce özgüvenini yükselt. Ondan sonra sen mutlu olduğun şeyleri yapmaya başladığın zaman zaten o ruh eşi, zaten o aşk karşına en ummadığın zamanda çıkacak derlerdi ki gerçekten de öyle oldu ve ben bunun doğruluğuna inanıyorum. Ne zaman ki ben kendime bakmaya başladım, kendi gücümü elime aldım arkadaşlar. Kim ne derse desin, hiç kimseyi dinlemeyip, sadece kalbimin sesini dinleyip hayallerimin peşinden gitmeye başladım. Kendi ayaklarımın üzerinde gerçek anlamıyla durmaya başladım. O zaman her şey çok değişti. Ben de artık eski ben olmadım. Yani özünde gene hepimiz aynıyız tabii ki. Ama birçok şey kendime olan tutumlarım, o içsel konuşmalarım, o çevreme yaydığım o frekans çok ama çok değişti. Çok yükselmeye başladı. Çünkü gerçek mutluluğu buldum. Bakın daha ruh eşi yok hayatımda. Şu an yani o zaman daha sevdiceğim hayatıma girmemiş. Ama ben çok mutluyum. Çünkü hayalimi gerçekleştirdim, Tayland'a geldim. Zaten enerji tavanda. Zaten o mutluluk duygusunu sürekli yayıyorum hayatımda biri olmasa da. İşte o noktada çekim tekniklerini tabii ki, çekim yasası tekniklerini tabii ki uygulamaya devam ediyorum. Ve işte o noktada sevdiceğim karşıma çıktı ve şu an birlikteyiz. Yani demem o ki arkadaşlar, tekrar şöyle bir özet geçelim. Biraz öğretmen kılıklıyım, kusura bakmayın. Öğretmenlik yapıyorum zaten burada. Tekrar şimdi başa dönüp çok kısa bir özet halinde geçelim. Ben de kafamda oturtayım. Öncelikle bir eski ilişkiyle bağımızı kestik. Gerçekten ama kestik. Bitti artık. Daha sonra şu gerçeği, şu hayatın bir gerçeğini kabul ettik ki hayatımıza alacağımız insanları aslında biz seçiyoruz. Ve o insanlar bize bir şey göstermeye çalışıyor. O insanlar bir öğretmen. Bizim gelişmemiz için, bizim kendimizi şifalandırmamız için bize bir ayna tutuyorlar. İyi ya da kötü. Bazen o aynaya bakmak zor olabilir ama bakacağız. Daha güzel günler için o aynaya bakmak zorundayız arkadaşlar. Kendimizi şifalandırmak zorundayız. Hayallerimizin peşinden gitmeliyiz. Varsa bu hayatta bir planımız, bir hedefimiz, bu herhangi bir şey olabilir. İlle çok büyük bir şey olması gerekmiyor. İlle benim gibi bir ülke değiştirmek, başka bir ülkeye yerleşmek, bir iş değiştirmek. Böyle bir şey olması gerekmiyor. Çok daha basit bir adım olabilir. Ne zamandır erteliyordunuz belki. Onları yapabilirsiniz. Yani o aşk, o çekim yasası, o teknikler, onlara gelmeden önce siz kendiniz için bir şeyler yapmaya başlayın. Kendi hayatınızın bütün iplerini elinize alın. Ayaklarınızı yere sapsağlam basın. Kendi yolunuzu çizin. Evet, ve daha sonra şimdi çekim yasası tekniklerine geçelim arkadaşlar. Ben birçok teknik uyguladım.
Bazıları belki size uygun olmayabilir. Bakın, deneyin, aklınıza yatıyorsa, kalbiniz bunun doğru olduğunu kabul ediyorsa uygulayın. Bir bakın bakalım nasıl sonuçlar alacaksınız. Şimdi öncelikle bence burada en önemli şey, her şeyde olduğu gibi net olmak. Yani ne istediğinizi bilmek. Çok ama çok önemli bir şey arkadaşlar. Nasıl bir insan istiyorsunuz? Hani hep deriz ya, kriterler, kriterler. Evet, gerçekten de kriterleriniz ne? Nasıl bir ilişki istiyorsunuz? Ama buradan şöyle bir sonuç çıkmasın. İşte belli kriterleriniz olsun. İşte böyle madde madde yazın. Onun dışına asla çıkmayın. Hiç eğilip bükülmeyin, hiç esnemeyin. Kriterleriniz dışında hiç kimseye asla şans vermeyin. Asla böyle bir şey söylemeyeceğim. Ben aksine kuantum evrene inanıyorum. Yani sonsuz olasılıklar olduğuna inanıyorum. Kimin, hangi ülkeden, hangi dinden, hangi ırktan insanın sizi mutlu edeceğini asla bilemezsiniz. Yani birkaç sene önce bana birisi söyleseydi, Sibel sen aşkı Tayland'da bulacaksın. Bir Taylı adamda sen aşkı bulacaksın ve o senin ruh eşin olduğunu hissedeceksin deseler, hadi oradan ya derdim. Yani gerçekten hiç inanılacak bir şey değildi yani benim için arkadaşlar. O yüzden tabii ki kendinizi asla sınırlamayın. Ama ne istediğini bilmek derken benim kastettiğim şey en temelde ne istediğinizi bilin. Bazı özellikler vardır ya hani, sizin için olmazsa olmaz. Öyle bir bazı maddeleriniz mi diyeyim, nasıl diyeyim, bazı değerleriniz olsun yani kendi içinizde, ilişkiye dair, o erkeğe ya da o kadına dair. Mesela gene kendimden örnek vereyim. Ben de kendimi tabii ki sonsuz olasılıklara açmıştım bu çekim yasasını uygulamaya başladığım zaman. Ama en temelde her zaman ne istediğimi de biliyordum arkadaşlar. Benim için olmazsa olmaz bazı özellikler vardı. Mesela birincisi, vicdanlı olsun. Çok istiyordum. Evet, bu temel bir şey aslında. Hani hepimizde, kadın erkek hepimizde olması gereken bir şey vicdan. Ama benim için önemli bir kriterdi. Vicdanlı olsun, adaletli olsun. Ondan sonra şefkatli olsun. Şefkat duygusunu ben çok seviyorum. Belki herkes çok da istemeyebilir hayatında. Kimisi bambaşka duygular isteyebilir. Hepsi çok normal. Yeter ki ne istediğinizi bilin. Belli başlı bazı şeyler olsun yani böyle listenizde. İşte vicdanlı olsun istiyordum, şefkatli olsun istiyordum ve koruyucu, kollayıcı olsun istiyordum. Yani mesela evet, ben güçlü bir karakterim kendi içimde. Hayatımın en zor zamanlarını ben tek başıma geçirmiş bir insanım. Şifa sürecimde tek başımaydım. Annemin kaybında, babamın kaybında hani hiç kimse yoktu. Ne bir sevgili ne bir destek hayatımda, dostlarım hariç. Zor zamanları zaten tek başıma geçirdiğim için Tayland'a da geldim de daha hala sevdiceğim yoktu hayatımda ve bir sene boyunca bayağı da zorluklar çekerek bu hayalimin peşinden gitmeye devam ettim. Yani demek istemem, kendimi koruyabilen bir insanım tabii ki. Ama ilişki anlamında hani böyle hissetmek isteriz ya o erkeğin onun o koruyuculuğunu, o kollayıcılığını, o ilişkiye sahip çıkışını, o hissetmek, duygu olarak sadece hissetmek isteriz ya, kendimiz ne kadar güçlü bir karakter olsak da. Ben bunu istiyordum arkadaşlar ve bunu istediğimden çok emindim. Bu olmazsa olmaz bir şeydi benim için. Ondan sonra iletişim çok önemliydi mesela. Hani kim insanlar der ya, aşkım aynı zamanda da en iyi arkadaşım. Ben şimdi mesela onu yaşıyorum. O kadar güzel bir duygu ki Allah isteyen herkese nasip etsin. Hem aşkı yaşıyorum hem de en iyi arkadaşım aynı zamanda. Ve bu benim için gene olmazsa olmaz bir şeydi. İşte istiyordum ki her şeyi konuşabileceğim bir insan olsun. Çok iyi bir iletişimimiz olsun. Kaldı ki yani şu an sevdiceğim Tayili. Kültürümüz farklı, ortak bir dilimiz yok, ülkeler farklı. Hani iyi anlaşmak için, o iyi iletişimin olması için aynı dili konuşmak bile gerekmiyormuş. Bunu da ben şimdi öğreniyorum arkadaşlar. O gönül iletişimi bambaşka bir şey gerçekten. Ne istediğinizi bilin. Nasıl bir insan istiyorsunuz? Sizin için olmazsa olmaz şeyler nedir? Ne istediğinizi bilmeden yola çıkarsanız, evet, birçok insanlar, birçok ilişkiler karşınıza çıkabilir. Ama hangisinin sizin için uygun insan olduğunu belki anlayamayabilirsiniz. Hatta ruh eşiniz karşınıza çıktığı zaman belki es geçebilirsiniz. Hiç olmayacak bir şeyin onun takılıp yok bu da değil diyebilirsiniz. Ama ne istediğinizi biliyorsanız böyle kulak kesilirsiniz arkadaşlar. O kişi karşınıza çıktığı zaman zaten ne istediğinizi içinizde bildiğiniz için tamam bu işte
dersiniz. Ki tabii ki bunu da zaman gösterir zaten. Net olun, ne istediğinizi bilin. Sizin için olmazsa olmaz şeyler olsun. Bu çok önemli bir başlangıç noktası. İşte şimdi bu noktada arkadaşlar çekim yasasının içine girdik. O muhteşem alemin içine girdik. O büyülü alem bana çok büyülü geliyor çünkü hala böyle inanamıyorum. Şimdi bunları kullanmaya başlayacağız. Öncelikle bu secret ya da bu çekim yasasının bence en önemli püf noktası. Hani püf noktası diyoruz ya. En önemli püf noktası arkadaşlar, benim kendi deneyimlerimden de artık öğrendiğim şey. O hayaliniz her neyse daha olmadan, daha hayatınızda kendini göstermeden çok önce şükretmeye başlamak. Ve daha sonra dedim ki Sibel, yani madem aşk istiyorsun hayatında artık gerçekten hazırsın. Kendinin üzerinde çok çalışmalar yaptın, kendini çok şifalandırmaya gayret ettin ve artık gerçekten hazır olduğunu hissediyorsun. Şimdi aşk konusunda çekim yasasını uygulayacaksın. Öncelikle şükret. Oradan başla. Ve ben sabah akşam şükretmeye başladım arkadaşlar. Henüz hayatımda daha hiç kimse yokken şükrediyordum. İşte sabah kalkıyordum. Sanki bir sevgilim var. Muhteşem bir ilişkiye başlamışım gibi. Allah'ım şükürler olsun. O kişiyi hayatıma çıkardığın için, o kişiyle yollarımı kesiştirdiğin için sana minnettarım Allah'ım. Çok teşekkür ederim Allah'ım diye böyle şükrediyordum, dua ediyordum arkadaşlar. Şükür duası yapıyordum. Benim mesela bir tane defterim vardı, böyle ince bir defterim. Bitti, doldu yaprakları, sonra bir daha aldım. Sabahları böyle erkenden kalkıyordum. Gerçekten o kadar çok yani emek harcamışım ki arkadaşlar. Ama değer, vaktinizi, emeğinizi, hayat yoldaşınızı bulmaya çalışıyorsunuz. Ne yapsanız buna değer arkadaşlar. O yüzden yola devam. Ben sabahları böyle erkenden kalkıyordum. Bir 10 dakika bile olsa o defterime o şükür duamı yazıyordum. İşte şöyle bir şeyler yazıyordum. Bu arada ne istemediğinizi değil, ne istediğinizi söyleyin, ne istediğinizi dillendirin. İşte ben pinti birini istemiyorum, ben işte bana bağıran birini istemiyorum, şöyle birini istemiyorum. Bu konulara zaten aşinasınızdır da gene de bir hatırlatma olsun. Çünkü bilinçaltı istemiyorum bunu algılamıyor. Sadece iste kısmını algılarmış. Miyorum kısmını algılamıyor. Maalesef bilinçaltı böyle çalışan bir şey. Bir çocuk gibi yani onu iste olarak algılıyor. Ve size öyle birini mi istiyorsun? Tamam sana bunu hazırlıyorum diyor. O yüzden istemediğiniz şeylere odaklanmayın. Ne istiyorsunuz ona odaklanın. Ve ben her sabah defterime yazıyordum ki Allah'ım diyordum. İşte istediğim özellikleri orada belirterek şükür duamı ediyordum. Allah'ım diyordum bana bu kadar vicdanlı, bu kadar yakışıklı istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Bu kadar gözüme, gönlüme, tenime hitap edecek, bu kadar iyi iletişim kurduğum, beni bu kadar güzel sahiplenip ilişkimizi, beni bu kadar güzel koruyup kollayan bu kişiyi hayatıma çıkardığın için, bana nasip ettiğin için sana sonsuz kere şükürler olsun. Her gün aynı cümle, hiç değiştirmiyordum. Bir zamandan sonra bazı cümleleri sadece değiştirmeye başlamıştım. Sürekli aynı şeyleri yazmaya devam ediyordum. O defteri yanımda taşıyordum. Gün içerisinde açıp ama böyle inanarak gerçekten. Belki ilk başta çok inandırıcı gelmeyebilir size. Ama o eşiği bir geçin. Belki birkaç hafta, belki birkaç ay. Okumaya devam edin, yazmaya devam edin. Ve gerçekten o duyguya girmeye başlayacaksınız arkadaşlar. İnanılmaz bir şey ama hakikaten sanki şu an elinizle dokunamıyor olsanız bile hayatınızda birinin olduğu hissini hissetmeye başlayacaksınız. O yüzden bir defter tutmak bence çok önemli. Yazmak, söze dökmek. Ama burada bile kendinizi hiç kasmayın. Yani ille de bir defter tutmanıza, ille sabahın köründe kalkıp da böyle yazılar yazmanıza gerek yok. Yeter ki siz isteyin. Gün içerisinde sadece söz olarak yani ağzınızdan bu cümlelerin çıkması bile yeterli. Tabii iç ses olarak da konuşabilirsiniz. Ama sözel olarak da mesela atıyorum bir bardak su içeceksiniz değil mi? Ya da bir kahve neyse. Sadece birkaç saniye ya. Gözlerinizi kapatın. Allah'ım bu kadar vicdanlı, bu kadar yakışıklı ya da bu kadar güzel bir kadın ya da erkek her neyse. Karşıma çıkardığın için, onu bana verdiğin için sana sonsuz kere şükürler olsun Allah'ım. O kadar mutluyum ki. Çok teşekkür ederim Allah'ım deyip kahvenizi için. Ve bunu gün içerisinde aklınıza geldikçe, imkanlarınız, fırsatınız, zamanınız uygun oldukça yapın. Yani ille bir defter tutmanıza bile gerek yok. Önemli olan niyet. Hayat zaten siz o niyetinizi, o içinizdeki o enerjiyi çok da güzel okuyup size direkt yansıtacaktır. Ve daha sonra başka neler yapabilirsiniz? Ben başka neler yaptım? Bunun bir kısmını çekim yasası videomda anlatmıştım ama olsun gene tekrar edelim.
Burada gerçekten yaratıcılık çok önemli arkadaşlar. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bu çekim yasası teknikleriyle istediğiniz gibi böyle oyun hamuruyla oynar gibi oynayabilirsiniz. Kendiniz değişik teknikler de yaratabilirsiniz. Ben mesela o videomda da anlatmıştım. Sanki hayatımda biri varmış gibi artık yaşamaya gayret ediyorum ya. Bir şükür duygusundayım, bir mutluyum. Mesela bir AVM'ye gidiyordum arkadaşlar. Sanki hayatımda biri var, bir sevgilim var ve onun için alışveriş yapıyorum. Erkek reyonlarını geziyordum, gömleklere bakıyordum, pantolonlara bakıyordum, o dokularına bakıyordum. Aa bu güzel, aa bu çok kaliteli, tamam bu yakışır herhalde falan. Bir oyun gibi düşünün bunu. Ben bunu yapıyordum arkadaşlar. Satın almıyordum ama frekansımı yükseltmek için, o hayatında bir sevgilinin olduğu, o muhteşem aşk duygusunu içimde hissetmek için erkek reyonlarına dolaşıyordum. Hayalimde sevdiceğime hediyeler alıyordum. Mesela hayatınızda biri olsa nereye gidersiniz? Yemek yemeye nereye gidersiniz? Hangi lokantalara gidersiniz? Birkaç saniye de olsa bunları böyle gözünüzde canlandırın. Ben çok canlandırırdım. İşte yaşadığım yer Tayland'tı, Bangkok'tu. Diyordum işte acaba Bangkok'ta nereleri vardır güzel lokantalar? Nerelere gidebiliriz? Evet şu an düşününce şu an çok hızlı konuşuyorum. Şu an düşününce çok deli iş gibi geliyor ama mesela ben Google Search'ten işte araştırırdım böyle lokantaları, romantik ambiyansı olan yerleri. Böyle plan yapardım yani. Daha hayatımda hiç kimse yok ama gideceğim lokantaları planlardım. Ya Allah'ım buraya da gidelim. İşte daha sonra şuraya gideriz. Acaba ilk buluşmada buraya mı gideriz? Böyle bazı lokantaları, bazı kafeleri resimlerine uzun uzun bakardım. İşte o yaratım anı arkadaşlar, o tezahür ettirme anı. Her bir hayalini kurduğunuz an, hayalinizle ilgili o hayali, hani kuantum alanı diyoruz ya, o kuantum düzleminde tezahür ettirmek. Evet bu kelimeyi çok seviyorum. Tezahür ettirmeye başlıyorsunuz. Her hayalini kurmaya devam ettiğinizde, her hayalini kurmaya devam ettiğinizde o hayale biraz daha güç veriyorsunuz, biraz daha o hayali eti kemiğe büründürüyorsunuz ve inanın bir gün gelecek artık o hayal var olmaya başladı, tezahür etmeye zaten başladı ve sadece karşılaşmanız kaldı geriye. Hiç ummadığınız bir yerde karşılaşacaksınız hayatınızın aşkıyla, ruh eşinizle. O an gelene kadar hayal etmeye devam edin, şükretmeye devam edin ve yaratıcılığınızı kullanın. İşte benim yaptığım gibi mesela işte bir alışveriş yapmaya gittiğinizde satın almayın tabii ki ama erkek reyonlarına şöyle bir bakın. Bir saniyede olsa gözünüze canlandırın. Bir sevgiliniz olsa ona nasıl bir gömlek alırdınız? Nasıl bir ayakkabı alırdınız? Ondan sonra nasıl bir yere yemeğe giderdiniz? Bunları böyle gözünüzde canlandırın arkadaşlar. Ve de diğer önemli noktada tabii ki gene burada bir benzetme yapacağım. Radyo istasyonu olduğunuzu düşünün. Ben hep öyle yapıyordum kendime. Ben bir radyo istasyonuyum. Bir yayın yapıyorum. Acaba ben şu an nasıl bir yayın yapıyorum? Hep böyle kendimi kontrol ederdim. Ama bunu takıklık derecesinde tabii ki yapmayın. Hayatınızı yaşayın, gülün, eğlenin, hatalar yapın ya da her neyse. Ama sadece arada bir hani durup bir fark edin. Nasıl bir yayın yapıyorsunuz? Kendi içinizde nasıl bir konuşma yapıyorsunuz? Dışarıya nasıl bir enerji yayıyorsunuz acaba? Şunu da çok sağlıklı bulmuyorum. İşte sürekli pozitif olmalıyım. Sürekli pozitif düşünmeliyim. Ya neden hep negatif düşünüyorum? Arkadaşlar bu kadar kendinize baskı yapmaya gerek yok. Bir insan evladıyız sonuçta. Ben de öyle. Çünkü birçok şey ya geçmiş deneyimlerden öğrendiğimiz şeyler, bir genelleme yapmışızdır. İşte erkekler böyle, kadınlar şöyle. Bundan sonra artık hep böyle olacak. Ya da kendimiz öyle bir şey aslında yaşamamışızdır. Ama hep duyduğumuz şeyler, bu kolektif zihin diyoruz ya, radyolar olsun, televizyonlar olsun, işte diziler, Netflix'ler her neyse. Oradan bir beynimize bazı programlar gelip hiç biz farkında olmadan yükleniyor. İşte kadınlar şöyledir, ilişkiler böyledir, erkekler de aldatır. Yeter ki bunların farkına varın. Hepsini temizleyin arkadaşlar. Hepsini şifalandırın. Yepyeni bir sayfa açtınız. Bir de şu hayal panosundan da bahsetmek istiyorum. Gene bu konuda da trilyonlarca video bulabilirsiniz YouTube'da. Hayal panosu hazırlamak olarak aratırsanız eğer. Evet ben bunun da gerçekten çekim yasası için kullanırsanız eğer, aşk için kullanırsanız, hatta birçok şey için kullanabilirsiniz. Çok ama çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ben de hazırladım bunu arkadaşlar. Böyle büyükçe bir karton almıştım, sert bir karton. Onun üzerine ben Taylı bir sevgilim olsun istiyordum.
Bakın ne kadar çok, yani eminim ne istediğimden. Bir tane sevgilim olsun istiyordum. Ve Pinterest'te böyle çok da yakışıklı, hatta baya şu anki sevdiceğime, yani birebir olmasa da çok benzeyen insanların fotoğrafını print ettim. Ve o fotoğrafları, o resimleri bir güzel yapıştırdım arkadaşlar, bu hayal panama. Ondan sonra hoşuma giden lokantaların, ben mesela bundan çok keyif alıyorum. Siz atıyorum golf oynamak hayaliniz olabilir ya da yüzmeye gitmek ya da başka değişik aktiviteler. Ben güzel bir lokantada yenilen bir yemek, güzel bir kafede içilen bir kahve, bunlar beni mesela çok mutlu eden şeyler. Hep ilişkimde bunları en güzel şekilde yaşamak hayalimdi mesela. O yüzden neyse yani size motivasyon veren, olacağı zaman sizi mutlu eden şeyler. Ben işte böyle güzel kafelerin fotoğraflarını gene böyle print çıktısını alıyordum. Güzel lokantaların fotoğrafını gene Pinterest'ten bulup çıktısını alıyordum, yapıştırıyordum o hayal panama. Ve bunun gözünüzün göreceği bir yerde olması çok önemli. Ben hemen yatağımın direkt böyle sabah gözümü açtığımda karşımda görecek şekilde tam karşımdaki duvara koymuştum, sabitlemiştim arkadaşlar. Yani sürekli gözünüzün önünde tutun hayalinizi. Bu bir hayal panosu olabilir, cebinizde taşıyacağınız o defteriniz olabilir. Bir de mesela ikili objeler. Gene bu konuda da tabii birçok YouTube videosu izlemişsinizdir. Zaten dediğim gibi size hiç bilmediğiniz bir şey anlatacağımın vaadini vermiyorum arkadaşlar. Ama tek söyleyebileceğim, ben bunları denedim. Bunlardan çok fayda gördüm. Ve katkı sunacağına da inanıyorum size. İkili objeler bence çok kıymetli. Yani benim evimde mesela hep ikili objeler vardı. İşte 2 tane kuş biblosu vardı mesela salonda. 2 tane kuğu biblosu vardı yattığım odada. Mum mesela 2 tane böyle kırmızı büyük mumlar oluyor ya, böyle şişman mumlar. Onlardan böyle 2 tane almıştım. Hep sürekli o duyguyu bana geri yansıtacak objeler hep böyle gözümün önünde duruyordu arkadaşlar. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Aslında söylemek istediğim daha çok şey var. Bıraksanız sabaha kadar konuşurum ama bu kadar uzun bir videoyu izleyebileceğinizi sanmıyorum. O yüzden videoyu şimdi birazdan sonlandıracağım arkadaşlar. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Ben hep çok merak ederdim. Hayat yoldaşım, o ruh eşim karşıma çıktığı zaman nasıl anlayacağım? Yani nasıl bir his olacak da ya tamam odur, bu kişi odur diyeceğim. O his nasıl olacak acaba? Onu ben çok merak ederdim. Ve şimdi bu tabii ki benim kendi deneyimim. Herkesin kendi düşüncesi farklı olabilir. Benim şu an düşüncem şu şekilde. O kişi karşınıza çıktığı zaman ruh eşiniz, evet hissediyorsunuz arkadaşlar. Bu odur diyorsunuz. O çok güçlü bir his zaten. Bütün hücrelerinizi, bütün benliğinizi dolduracak kadar güçlü bir hissiyat oluyor. Bir eminlik hali oluyor o kişiden. Onun ruh eşi ya da işte hayat yoldaşınız ya da aşkınız, ne derseniz deyin adına. O kişi diyelim, o kişi olduğundan emin olma hali zaten içinizde oluyor. Gene bir parantez açmak gereği hissediyorum. Hayatın neler göstereceğini tabii ki bilemeyiz arkadaşlar. İlişkiler başlar, ilişkiler bitebilir. Her şey olabilir. Ömür boyu sürecek diye bir şey yok. Ruh eşiniz bile olsa karşınızdaki. Yani hayatın sürprizlerine tabii ki açık olmak gerekiyor. Parantezi kapatıp bunu bir yere koyuyorum. Şöyle oluyormuş, benim deneyimim böyle. Evet, çok güçlü bir şekilde içinizde hissediyorsunuz onun sizin için doğru insan olduğunu, ruh eşiniz olduğunu. Ama bu şöyle bir his değil tabii ki. Tamam artık her şey mükemmel olacak. Muhteşem bir ilişki olacak bu. Hayır, şöyle oluyormuş. Şöyle oluyor yani arkadaşlar. Ben bu insanla herhangi bir sorun ilişkide yaşasam bile çözebilirim. Konuşabilirim. Bir, emin olma hali. Evet, bu insan benim için doğru insan. Kalbimi tamamlayacak, ruhumu tamamlayacak, tenimi, zihnimi, her şeyimi tamamlayacak insan. Bu insan duygusunu hissediyorsunuz. Belki ilk görüşte değil, belki biraz zaman geçireceksiniz, biraz zamana bırakacaksınız. Herkesin ilişkisi çok farklı ilerliyor olabilir tabii ki. Ben birkaç hafta içerisinde hissettim mesela arkadaşlar bu ilişkimde. Onun benim için doğru insan olduğunu, hayatım boyunca hissetmediğim bir duyguyu ilk defa bu ilişkimde hissettim. O emin olma halini. Bir de mesela gelecekle ilgili hayal kurabilmek. Ben bu duyguyu daha önce hiç hissetmemiştim arkadaşlar. Çok istemiştim. Hani bu illa evlilik olarak düşünülmesin.
Birlikte bir hedefin olması, çift olarak. Gelecekle alakalı bir hayalinizin olması. Atıyorum birlikte para biriktirmek, birlikte bir şey satın alma hayali, birlikte bir tatile gitme hayali. Bunlar o kadar önemli ve ilişkiyi o kadar böyle birbirine yakınlaştıran insanları, ilişkiyi o kadar güçlendiren bir şey ki hayal kurabilmek. Bunu da mesela ben bu ilişkide şu an deneyimliyorum. Birçok hayalimiz var birlikte. Gece oluyor mesela uyumadan önce birbirimize böyle hayallerimizi söylüyoruz. Üzerine böyle uzun uzun konuşuyoruz. Gözümüzde canlandırıyoruz. Bunlar da çok önemli şeyler. Şu an nereden bu konuya geldim bilmiyorum. Konuyu biraz dağıttım herhalde arkadaşlar. Dediğim gibi derya deniz bir konu. Aşk yani sonuçta. Hele de bir de çekim yasasını içine koyarsak saatlerce konuşsak gene az. Herhangi bir sorunuz olursa paylaşmamı istediğiniz bana yorum olarak ya da mesaj olarak yazabilirsiniz. Ben de yeni bir video hazırlığına başlarım. Sizden gelen istek doğrultusunda. Şimdilik söylemek istediğim şeyler bu kadar. Tüm kalbimle diliyorum ki en kısa zamanda, en güzel şekilde o ruh eşiniz, o aşkınız, o beklediğiniz insan hayatınıza gelsin. Hak ediyorsunuz arkadaşlar. Hepimiz hak ediyoruz. Hepimiz her zaman daha iyisini hak ediyoruz. Güzelini, değerlisini hak ediyoruz arkadaşlar. O yüzden bunun için emek vermeye değer. Kendinize çok iyi bakın. Aşkla kalın. O aşk duygusunda kalın. Frekansı unutmayın. Güzel bir yayın yapmaya başlayın. Ve hep o yayında kalın. Aşk sizi bulacak. İnanıyorum. Beni 40 yaşında buldu dediğim gibi. Dünyanın bir ucunda. Hayatın ne göstereceği, nasıl sürprizler yapacağı hiç belli olmuyor. İnancınızı koruyun. Ne yaşamış olursanız olun önceki ilişkilerinizde. Kalbimin içinde hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Hani hep duyarsınız ya, aşk diye bir şey yok ya, bunlar fasafiso falan. İşte hayatın gerçekleri var, artık kimseye güvenemem. Böyle düşünmeyin. İçinizde her zaman aşka olan inancı canlı tutun. Aşk diye bir şey var, ruh eşi diye bir şey var. Bunu yaşadığınız zaman anlayacaksınız, hissedeceksiniz zaten. Allah dileyen herkese nasip etsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.